Bir süredir bu formatı çekmiyorduk çünkü malum kolektif olarak bir sürü derdimiz var. Evet, bugün Bir Derdim Var serisi için kamera karşısına geçmeye karar verdik. Formatı bilmeyenleriniz için kısaca anlatmak isterim. Bu kavanozun içinde arkadaşlarımızdan ve siz izleyenlerimizden aldığımız sorular var. Buradan rastgele bir dert çekeceğiz ve şakkadanak diye o derdi çözemesek de yorumlarımızda kişinin içinde bir ışık yakmaya çalışacağız. Bu kavanoz büyüsün, içinde benim de derdim olsun derseniz ekranda yazan mail adresine ya da Instagram hesabımıza derdinizi yazıp gönderebilirsiniz. Sorununuzu paylaşırken de kişisel verilerinizin gizliliğine sonuna kadar duyarlı davrandığımızı belirtmek isterim. Ayrıca beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için sandığınızdan çok daha önemli. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiğiniz ve bu da yetmezmiş gibi bir de üstüne yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Evet, videomuza geçiyoruz. Şimdi buradan bir dert çekeceğim. Karıştırıyorum. Bir tanesi. Ay. Her tarafta kağıt var. Heh. Bunu tuttum. Açalım bakalım sorumuz neymiş. Oo. Bayağı uzun. Kızım 15 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan bir özel okul öğrencisi. Kocam da ben de kızımızın geleceği için çok çabalıyoruz. Eşcinsel evlilikler yasak olduğu için soruyu bir kadının yazdığını şak diye anladık. Allah devletimize zeval vermesin valla. Kendi fikrine göre çizdiği sınırlar olmasa çırpınıp duracaktık şimdi. Gerçi izleyicimiz belki Türkiye'den yazmamıştır. Eşcinsel evliliklerde çocuklar iki tarafa da anne ya da iki tarafa da baba mı diyorlar acaba? Ha bir de poliamorlar var. Orada bu kavram nasıl paylaşılıyor ki ya? Neyse devam edelim. Ne demiştik? Kocam da ben de kızımızın geleceği için çok çabalıyoruz. Ama o kendi geleceği için bizim kadar çabalamıyor. Biz onu çeşitli kurslara gönderiyoruz. Özellikle maddi ve manevi ona çok arka çıkıyoruz. Ama onun aklı bir karış havada. Ya bilgisayar başında ya da geç saatlere kadar dışarıda arkadaşlarıyla içi boş konular konuşma peşinde. Piyano derslerine ekip onun yerine kafede arkadaşlarıyla zaman öldürdüğünü duyunca canıma tak etti ve size yazmak istedim. Ne ders çalışıyor ne bir şeyler okuyor. Böyle giderse üniversiteyi kazanamazsın dediğimizde de umrunda olmuyor. Hatta bazen cümle aralarında söylediklerinden üniversite okumak istemediğini anlıyoruz. Geçenlerde günlüğünü buldum. Okurken beni yakaladı, ev birbirine girdi. Anlamıyorum. Bir anne olarak çocuğumun hayatı için endişelenmek benim hakkım değil mi? Kızımın iyi bir geleceği olması, iyi insan olması, etraf tarafından sevilen biri olması için başka ne yapmam lazım? Elimiz kolumuz bağlı. Umarım bize bir çıkış yolu sunarsınız. Kolay gelsin. Size de çok kolay gelsin sayın izleyicimiz. Ve benim de bir çocuğum var ama ergenliğe girmeyeceği için çok şanslıyım. Çünkü bir kedi. Öncelikle güzel Türkçenizle uzun uzadıya soru sorma zahmetine girdiğiniz için teşekkür ederim. Marul gibi bir soru sormuşsunuz. Yani böyle katman katman derin açtıkça açılıyor. Mesela bakalım ergenlik var, özel okul, çeşitli kurslar, maddi destek vurgusu, geç saatlere kadar dışarıda olma, piyano dersi, üniversite okumak istememe ki bence en önemlisi bu ve günlük okuma itirafı. Mümkün olduğu kadar gözüme çarpan bütün detaylara değinmeye çalışacağım. Selam, merhabalar. Sondan başlamak istiyorum. Günlük okuma. Üniversitedeki bir hocamız ders anlatırken bize çocuğunun günlüğünü okuduğunu söylemişti. O zaman kızı 9-10 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu söylediğinde bana çok garip gelmişti. Çünkü ben başından beri yaştan bağımsız herkesin birey olarak görülmesi taraftarıyım. Bu tabii ki çocuğunuzu sokağa salın, o artık özgür ne yaparsa yapsın demek değil. Söylemek istediğimi videonun devamında daha iyi anlayacaksınız. Ama kısaca şunu unutmamak gerekir. Senin, benim ne kadar saygıya ihtiyacımız varsa bir çocuğun da aynı oranda saygıya ihtiyacı var. Bu yüzden hocamın yaptığını çok yanlış bulmuştum o zaman. Argümanı da şuydu. Benim çocuğum yaşadığı her şeyi bana anlatmıyor ki. Ya zarar göreceği bir şey yaşarsa? Onu koruyabilmem için benim bunları mümkün olduğu kadar çabuk öğrenmem gerekir. Açıkça söyleyeyim, bu açıklama beni çok da tatmin etmedi. Evet, hayır zaman farkındayım. Yani bana annemin max tembihi başkalarının verdiği şekeri alma gibi bir şeydi. Ha bir de yabancı birinin bana yaklaştığını hissedersem babacığım geliyorum diye bağırarak koşar adım yürümem gerekiyordu. Aç parantez, anne değil baba denmeli. Yani çünkü anne hani kadın filan annemi de kaçırır. Neyse. Çocuğunuzun günlüğünü okumak, mahremiyetini ihlal etmek, aslında onun kendi iç sesiyle olan ilişkisine kulak vermek değil, onu bastırmaktır. Çünkü günlük yalnızca yazmak değil,
kendini anlamaya çalışmak için kullanılan bir araç. Orası onun iç dünyası. Henüz belki size söylemeye hazır olmadığı ya da kendi içinde çözümlemeye çalıştığı şeylerin yer aldığı bir alan. Belki bir cümlede yazdığı öfke sadece geçici bir duygudur. Ama siz o cümleyi gerçek olarak algılayıp o şekilde davranırsanız çocuğunuz o andan sonra ya size olan güvenini kaybedip daha gizli yazmaya başlar ya da size olan güvenini kaybedip yazmayı tamamen bırakır. Yani bu hikayede size olan güvenini her türlü kaybediyor. Modern gelişim psikolojisi bize diyor ki, aileyle çocuk arasında yüksek güven ve sağlıklı sınırlar varsa çocuk mahremiyetini paylaşmak için zaten kapılarını kendiliğinden aralar. Bunu anlamak için öyle komplike düşünmeye gerek yok. Çocukken annenizle olan iletişiminizi düşünün. Benim annemle bir şeylerimi paylaştığım zamanlar hep bana hiçbir şey sormadığı zamanlar olurdu. Kendini anlatıp benden fikir almaya çalıştığı zamanlar sanırım düşüncelerimin, duygularımın, kimliğimin önemsendiğini fark edip mahremiyet alanıma saygı duyulduğunu hissediyordum ki ben de anneme özel hayatımdan bahsetmeye başlıyordum. Belki de onu endişelendirebilecek şeyler anlatırdım kendi hayatımla ilgili. Konuşma esnasında benliğime karşı olan saygısını ne kadar korursa o kadar detay verirdi. Her şeyi anlatmak zorunda mıydım? Tabii ki de hayır. Ama anlatabileceğimi bilmek, yargılanmayacağımı bilmek bana güven veriyordu. Eminim siz de geçmişinizde benzer şeyler yaşamışsınızdır. O yüzden ortada bir günlük bulduğunuzda kendinize önce şu soruyu sorun. Ben bu evde çocuğuma düşüncelerini serbestçe ifade edebileceği kadar güvenli bir ortam sunuyor muyum? Eğer cevabınız evetse, endişe duyacağınız hiçbir şey yok. Çünkü onun hayatıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi kendisinin ağzından duyuyorsunuzdur zaten. Açıkça söylemek gerekirse sorununuzdan çocuğunuzun geleceği hakkında kaygılandığınız çok net anlaşılıyor. Özel okula gönderiyorsunuz ki lisede entelektüel gelişim ve network açısından iyi bir özel okul kesinlikle mantıklı. Özellikle maddi olarak destek sağlıyorsunuz. Kurslar ve tabii ki olmazsa olmaz piyano dersleri. Çocuğunuz için mükemmel bir kariyer hedefliyorsunuz. Bu da sizi biraz tedirgin yapıyor, değil mi? Her şey mükemmel olmalı. Çocuğunuzun geleceğini o kadar düşünüyorsunuz ki o sırada o kendi geleceğini düşünmeyi unutmuş. Çünkü zaten evde bu görevi siz üstlenmişsiniz. Belki de çocuğunuza kreşten itibaren akademik anlamda yükleme yapıyorsunuz. Onu çeşitli kurslara gönderiyorsunuz. Evet, çocuğunuzu John Locke'un tabiriyle bir tabula rasa olarak görüyorsunuz. Ve bu levhayı ben ne kadar iyi doldurursam çocuğum için de o kadar iyi olur diye düşünüyorsunuz. Belki de çocukken yapamadığınız, başaramadığınız şeylerin yükünü çocuğunuza yükleyip ondan başarmasını bekliyorsunuzdur. Bu düşünceler endişelenmenize ve çocuğunuzun da bunu fark etmesine, endişenizden kendini sorumlu tutmasına neden olur. Öncelikle şunu söyleyeyim, endişeli bir ebeveynle büyümek çocuğu son derece güvensiz hissettirecektir. Bir çocuğun kendi adına en iyi kararları alabileceği yer, güvenli hissettiği yer olduğu için de mükemmelliği bir kenara bırakın ve sakin olun. Çocuğunuzun geleceğini düşünürken onun bugünüyle olan bağlantınız kopmasın. Kurslar arasında spesifik olarak piyanodan bahsetmişsiniz. Bale, piyano. Hadi piyano belki de bale ne yani? Bunlar biraz da aristokrasi taklidi gibi gelmiyor mu size de? Yani benim de etrafımda böyle insanlar var bu arada. Ebeveynlerin sosyoekonomik durumlarını, akademik başarılarını, entelektüel gelişimlerini, içinde bulundukları çevreyi full biliyorum. Ve onların çocuklarının hafta sonu bale dersine gitmesi komik. Ne alaka? Neden yani? Bu sanatları küçümsediğimden böyle söylemiyorum tabii ki. Ama herkesin çocuğuna sunabileceği bir imkan var ve Türkiye'de 100 binde birlik bir kesimde değilseniz de bu imkan sınırlı. Ve bu imkanlar dahilinde sizin küçüklükten beri çocuğunuza kazandırmaya çalıştığınız aristokratik hobiler onun biraz daha hızlı bir şekilde sevgili bulmasından başka bir işe yaramaz. Hatta bu hobiler konusundaki aşırı kontrol çocuğun kendi motivasyonunu düşürür. Araştırmalar gösteriyor ki sürekli itilen çocuklar bir noktadan sonra itmeye direnç geliştiriyorlar. Bunu bu kadar net ve uzun uzadıya anlatmamın sebebi çocuğunuzun piyano dersine ekmesi sonucunda sabrınızın taşması. Eğer çocuğunuz bunu gerçekten sevseydi emin olun size sunmuş olduğunuz imkanları sonuna kadar kullanırdı. Sizin ekstra çabanıza ihtiyacı olmadan bıkana kadar piyano çalar, kurs saatlerinin artırılmasını talep eder. Sürekli not okurdu. Çünkü bu tarz insanlar gösterdikleri tutkuyla parlayacaklarının sinyalini zaten verirler. Siz ebeveyn olarak çocuğunuza bu imkanı verdiyseniz parlayıp parlamamak da tamamen onun kararı. Panik halinde olmanızı anlayabiliyorum.
Çünkü herkes size bir şey söyledi. Önce bir pedagoglar çıkıp çocuğunuzla arkadaş gibi olun dediler. Sonra yok onu incitmeyin ama sizin ebeveyn olduğunuzu fark etsin dediler. Yok olmadı, çocuklarınıza özel olduklarını hissettirin. Sakın yapma demeyin. Özgüveni kırılmasın dediler. Sonra ona da karşı çıkıldı. Olur mu canım? Bu çocuklar zaten sosyalleşince sadece herkes kadar özel olduklarını görüyorlar. Şımarık yetiştirmenize gerek yok. Geri geldiğinde ceza da verebilirsiniz denildi. Herkes bir anda Süper Dadı izlemeye başladı derken bütün bilgileriniz karman çorman oldu. Öncelikle bir psikolog olarak açıklıkla şunu söylemem gerekir. Psikoloji, doğa bilimlerinin yöntemleriyle araştırma yapan bir alan. Ortaya bir hipotez atarız. Deneyler sonucunda o hipotezimiz ya doğrulanır ya da yalanlanır. Ama burada şunu kaçırmamamız gerekir. Bizim incelediğimiz şey davranışını rahatlıkla değiştirebilecek bir madde. Yani insan. Siz suyun kaynama noktasını araştırırken sizin araştırmanıza göre su kendi tavrını değiştirmez. Ama insan öyle değildir. Psikoloji ve psikiyatride biz 5 sene önce ne yaşadık? Eskiye dönük klasik makalelerin tekrarlanamaması krizi. 60'lı 70'li yıllarda yapılan deneyler şu an aynı sonucu vermiyor. Bu sadece psikoloji, psikiyatri özelinde de değil. Fizik, kimya dışında kalan sosyal bilim sayılabilecek bütün alanların yaşadığı bir durum. Çünkü bazı şeyleri sınayamıyoruz bile. En iyi ilaç dahi 100 insanın en fazla 99'unda etkili sonuç veriyor. Bu demek değil ki hiçbir şey okumayın, öyle heybeye yetiştirin çocuğunuzu. Tabii ki okuyup araştırın. Bilgi dağarcığınızı geliştirip çocuğunuz ve kendiniz için yeni bakış açıları öğrenmeye çalışın. Ama bunun sonunda yapabileceğiniz en iyi şey bilgileriniz ışığında çocuğunuzla iletişiminizi inceleyerek kendi davranışlarınızı tayin etmeniz. Herhangi bir formüle körü körüne bağlı kalmadan. Yani belli başlı kurallar yok mu? Tabii ki var. Mesela tuvalet eğitimi, yemek yeme eğitimi, uyku düzeni gibi noktalarda bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Ya da mesela sorunuzda çocuğunuzu özel okula gönderdiğinizi yazmışsınız. Bunun hakkındaki yorumum ne oldu? Evet, lise çağındaki bir çocuğu özel okula göndermek, onun çevresini belirlemek açısından oldukça mantıklı. Bu şekilde elinizden geldiğince çocuğunuza güvenli bir ortam sunmaya çalışıyorsunuz. Evde ve okulda güvenli bir ortam oluşturduktan sonra çocuğunuz için yapabileceğiniz şey ona doğruyu ve yanlışı anlatmak olur. Çocuğunuz gerçekten yanlış sayılabilecek bir şey mi yaptı? Örneğin işte piyano kursuna ekip arkadaşlarıyla oturması gibi ve bunu sizden gizli olarak yapması. Tabii ki şiddet en yanlış tepki olur. Bu su götürmez bir gerçek. Bunu bir kenara alıyorum. Çocuğunuz yanlış bir şey yaptıktan sonra vereceğiniz tepkiyi onunla olan iletişiminize bakarak tayin edin. Bunun derinlemesine bir tekniği yoktur. Bazı kitaplarda yazanları ya da videolarda anlatılanları uyguladığınız zaman sonuç alamamanızın sebebi bu. Ya profesyonel bir destek almalısınız ya da kendiniz irdeleyerek, inceleyerek, gözlemleyerek, okuyarak bu sonucun üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Çünkü her iletişim kendi içinde biriciktir ve bu göz önüne alınarak davranılmalıdır. Benim annemin ablama davranışıyla bana davranışı arasında bile çok büyük fark vardı. Çünkü iletişebilme şeklimiz farklı. Çocuğunuz kim olduğunu bulmaya çalıştığı bir yaşta. Sizin kim olmasını istediğiniz değil, kendi kim olduğunu. Onun yanında olurken bunu göz ardı etmemelisiniz. Geç saate kadar dışarıda oturuyor demişsiniz mesela. Burada size geç saate kadar bir kız çocuğu dışarıda olur muymuş canım diye bir cevap vermem. Yazdıklarınızdan ve üslubunuzdan anladığım kadarıyla siz de böyle sığ düşünen bir insan değilsiniz. Muhtemelen çocuğunuzun güvenliğinden şüphe ediyorsunuz. O zaman ona bunu anlatın. Geçiştirerek değil. Gerçekten oturup belli bir saatten sonra dışarının güvenli olmadığını ve tamamen bu yüzden geç saate kadar dışarıda durmasını istemediğinizden bahsedin. Bunu yaparken trajik örnekler verip onu korkutmaya çalışmayın. Sizin bu konudaki samimiyetinize inansın. Düşüncelerinizi anlayıp bunu kendi aklıyla sorgulayabilmesine olanak tanıyın. Bir inat konusu haline getirmeden bunu yapmalısınız. Yani mesela arkadaşları geç saate kadar dışarıda vakit geçiren insanlar mı? Hayır. Yine de sen erkenden eve geleceksin demeyin ama. Çünkü arkadaş grubu her şeyin istediği gibi olmadığını, başkalarıyla uzlaşması gerektiğini, yeri gelince taviz almayı, yeri gelince taviz vermeyi öğretebilecek mükemmel bir yer. Onu mümkün olduğunca bundan mahrum bırakmadan orta noktada buluşmaya çalışın. Haftanın bir günü ya da ayın bir günü o ortak olarak belirlemeniz gereken bir konu. Geç saate kadar arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirsin. Ama güvenliğinden emin olmak için onu bulunduğu yerden siz almaya gidin. Arkadaşlarını yemeğe davet edin. Sosyal ortamını öğrenmeniz
hem size hem de çocuğunuza güven sağlayacaktır. İnanın bu konu karşılıklı anlayışın esas olduğu bir masada oturulup konuşulursa sizin için problem olmaktan çıkar. Diğer çoğu konu gibi. Son olarak en çok önem verdiğim ve gençlerimiz tarafından yanlış anlaşıldığını düşündüğüm üniversite konusuna gelmek istiyorum. Birkaç ay önce Özgür Demirtaş, Türkiye'nin en nitelikli üniversitelerinde okumayacaksanız üniversite okumanıza gerek yok gibi bir şey söyledi. Akabinde gençlerin çok takip ettiği, sevip saydığı profesörler, alanında uzman kişiler ekrana çıkıp Özgür Demirtaş'ı referans göstererek söyleneni yinelediler. Ama ben bu konunun açıklamaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim de konuştuğum ve kariyer kaygısı yaşayan gençler de bir süredir bu düşünceye sahip. Öncelikle seçkin değilse üniversite okumanıza gerek yok diyen kişilere bakalım. Geneli üst tabaka sayılabilecek bir ailede doğmuş ve bunun getirisi olarak üniversiteden önce bir network oluşturup hayatta belli bir seviyeye gelmeyi başarmışlar. Sonra çok iyi üniversitelerde okuyarak kendilerini bir basamak daha yukarı çıkarmışlar. Peki ya devamında tamam deyip durmuşlar mı? Hayır. Kendilerini geliştirmek için çabalamaya devam etmişler. Sadece akademik bir çabadan bahsetmiyorum. Networklerini geliştirmek için farklı yerlere gidip başka insanlarla tanışmışlar. Okumuşlar, yazmışlar, gelişimleri için nereye gitmeleri gerekiyorsa onun peşinden koşmuşlar. Kendilerini biriktirmişler. Şimdi bunların ışığında söyleneni düşünelim. Türkiye'de maalesef artık Ankara'da birkaç tane, İstanbul'da birkaç tane olmak üzere bir elin parmağını geçmeyecek kadar seçkin üniversite var. Özgür Demirtaş ve bunu söyleyen diğer insanlar sizce şunu mu demeye çalışıyor? İyi üniversiteleri kazanabilenler tamam okusun. Diğerleri oturup Beyaz TV, Beyaz Futbol muydu? Orada bir adam vardı. Kimdi o? Lakap falan takmıştı hatta kendine. Türkiye'de tek şunun eşi olarak anılmayı başaran adam. Neyse işte. Oturup onu mu izlesin demek istiyorlar. Ya da sabahtan akşama kadar Okan Bayülgen'in deyişiyle Nigar Kanlı mı izlemelerini tavsiye ediyorlar. Sizce böyle insanların bunu önermesi mantıklı mı? Tabii ki hayır. Aslında onların söylemek istedikleri çok daha zor bir yol. Eskiden sadece üniversite okuyarak nitelikli bir insan olabiliyordunuz. Ama üniversitelerin şimdiki durumuna bakacak olursanız bunu bekleyemezsiniz. Yani kendinizi kendi çabalarınızla geliştirmeniz, nitelikli bir hale getirmeniz gerekiyor diyorlar. Önce bu konuda bir anlaşalım. Peki bu açıklamalardan sonra hala üniversite okumak istememek. Sistem tartışması yapacak olursak bu mantıklı mı? Yani 15 yaşında hayatının kalan 60 yılını planlamasını beklemek biraz şey gibi. 5 yaşındaki çocuğa emekli maaşını nereye harcayacaksın diye sormak gibi. Bu çok apayrı bir tartışma konusu ama 15 yaş kesin karar yaşı değildir. Türkiye'de şu an bunun yapılması bekleniyor. Ama sistemden bağımsız çocuğunuz böyle bir şey söylediğinde acaba çocuğumun bugün söylediği şeyler aslında kendi yolunu bulma çabasının bir parçası olabilir mi diye düşünün. Belki de en büyük destek onun kendi geleceğini yazmasına izin vermektir. Bakın ne yaparsa yapsın, boş verin, istediği gibi hayatı yaşasın demek istemiyorum. Ama eğer sizce mantıklı bir fikir varsa oturup bunu beraber araştırıp beraber görmeniz lazım. Belki mantıklı düşünen kişi odur. Kendi fikirlerinizi ona diretmeden söyleyin. Ona bir nefes alanı, bir düşünme süreci, bir araştırma payı bırakmalısınız. Sadece bu fikre sizin sahip olmanız onun doğru bir fikir olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki tecrübeleriniz ona ışık olmalı. Ama onun isteyip izin verdiği ölçüde. Kendinizi düşünün, çocukluğunuzu. Siz tamamen annenizin istediği gibi biri mi oldunuz? Onun doğrularına göre mi hayat kurdunuz kendinize? Hem belki de ne kadar dayatmıştı kendi fikirlerini size, değil mi? Panik olacak bir şey yok. Su akıp yatağını bulacaktır. Robot programlamıyoruz. Ağaç büyütüyoruz. Kökü sağlam olsun. Nereye doğru dallanacağına biraz da o karar verecek. Aynı sizin yaptığınız gibi. Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.